Herkese merhabalar. Bu videomda 3,5 milyondan fazla izlenme alan ve detaylı tarifi çok sorulan o yeleğimi anlatacağım. Kullanmış olduğum ipim de çok sorulduğu için ipimin linkini de videomun açıklama kısmına bırakıyorum. Linki tıklayarak sizler de bu güzel ipten satın alabilirsiniz. Yeleğimi örmek için ipimden bu şekilde 2 kat kullandım. Sizin ipiniz kalınsa tek kat da kullanabilirsiniz. Toplam 4 adet ip kullandım. Ve ipimin kalınlığına göre 6 numara tığla öreceğim. Siz de ipinizin kalınlığına göre tığ numaranızı belirlerseniz çok daha sağlıklı olacaktır. Yapımı çok kolay. Örgüye yeni başlayanlar bile çok rahat bir şekilde bu yeleği örebilirler. Yeleğimi örmeye zincir çekerek başladım. Toplam 60 adet zincir çektim. Çekmiş olduğumuz bu zincir bizim koltuk altımıza gelecek olan kısım olacağı için ben koltuk altından 7 santim boşluk kalacak şekilde zincir uzunluğumu belirledim. Yani 4 parmak boşluk kalacak şekilde ayarladım. Siz kendi beden ölçünüze göre zincir sayınızı belirlerseniz çok daha sağlıklı olacaktır. Gösterdiğim şekilde koltuk altı boşluğunu ayarladım. 60 zincir çektikten sonra zincirimin uzunluğu 54 santim oldu. 60 zincirden sonra 3 zincir daha çektim. Çekmiş olduğumuz bu 3 zincir bizim ilk trabzanımız olacak. Ve tığın başına ilmek dolayarak 59. zincire battım ve bir adet ikili trabzan yaptım. Zincirlerimi göbek kısmından battım. Zincirimi elimin üzerinde ters bir şekilde çevirdim. Ortada yatay düz ilmekler var. Oradan tığımı geçirerek ikili trabzanımı ördüm. Bu şekilde örgümüzün kenarı daha şık duracağı için ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Dilediğiniz şekilde zincirinize batabilirsiniz. Başta çekmiş olduğum 3 zincir de dahil olmak üzere toplam 26 adet ikili trabzan yaptım. Yine zincirlerime hep göbek kısımlarından battım. Gösterdiğim şekilde yaptım. Bu aşamayı biraz yavaş gösteriyorum. Yeni başlayanlar da çok rahat bir şekilde bu yeleği örsünler istiyorum. Çünkü çok fazla yorum aldım. Örgü çok fazla bilmiyorum. Lütfen detaylı anlatımını paylaşın diye. O yüzden herkes çok rahat bir şekilde bu yeleği örsün istiyorum. Örgüyü bilenler bu aşamada çok sıkılırlarsa video hızını artırarak da bu kısımları hızlı bir şekilde izleyebilirler. Küçük bir hatırlatma yaparak anlatımıma devam etmek istiyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olun. Videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Instagram sayfamdan da beni takip alırsanız beni çok güzel bir şekilde desteklemiş olursunuz. En başta çekmiş olduğum 3 zincir de dahil olmak üzere toplam 26 adet ikili trabzanımı ördüm. 27. zincire toplam 5 adet ikili trabzan yapıyorum. Burası bizim ilk köşemiz olacak. Yine zincirime göbek kısmından batıyorum. Yavaş yavaş zincirimize U şeklini vermeye başlıyoruz. Dediğim gibi burası bizim koltuk altı kısmımız. U şekli burada başlıyor aslında. Bakın aynı noktaya toplam 5 adet ikili trabzan yapıyorum. Buradaki amaç hem dönüşü rahatlatmak hem de yeleğimize U şeklini vermek. Eğer ipiniz çok kalınsa bu kısımda 3 adet de ikili trabzan yapabilirsiniz. Ya da ipiniz çok ince ise 7 adet yani tekli sayılarda ikili trabzan yapmanız gerekiyor. Benim için 5 adet ikili trabzan köşede yeterli oldu. Şimdi diğer köşeme gelene kadar toplam 6 adet ikili trabzan yapacağım. Yani her bir zincire birer adet ikili trabzan yaparak toplam 6 adet ikili trabzanı öreceğim diğer köşeye gelene kadar. Buradaki genişliği yine kendi koltuk altı ölçünüze göre belirlemeniz gerekiyor. Burası bizim ilk koltuk altı genişliğimiz olacağı için kendi bedeninize göre ayarlamanız daha sağlıklı olacaktır. İlk köşemi yaptıktan sonra her bir zincire birer adet ikili trabzan yaparak toplam 6 adet ikili trabzanımı örmüş oldum. Şimdi ikinci köşeme geldim. İkinci köşemde de yine ilk köşemde olduğu gibi aynı zincirin içine toplam 5 adet ikili trabzan yapacağım. 2 adet ikili trabzanımı yaptıktan sonra üçüncüyü de yapıyorum. 4 ve 5. trabzanımı da yaparak ikinci köşemi tamamlıyorum. İkinci köşemi de tamamladıktan sonra yine ilk başlangıç noktamızda olduğu gibi sıra sonuna kadar her bir zincire birer adet ikili trabzan yaparak
toplam 26 adet ikili trabzan yaptım. Böylece birinci sıramı tamamlamış oldum. Sıra başında kaç adet tekli trabzan yaptıysak sıra sonunda da aynı şekilde tekli trabzan yapıyoruz. Yani 30 adet ikili trabzan yaptıysak ikinci köşemizde oluşturduktan sonra sıra sonuna kadar 30 adet ikili trabzan yaparak birinci sıramızı tamamlıyoruz. Birinci sıramı tamamladıktan sonra örgüme U şeklini vermiş oldum. Her sıra artık birbirinin tekrarı olacak. Köşelerde artırma yapacağız. Diğer tek battığımız noktalara da hep birer adet ikili trabzan yaparak örgümüzü devam ettireceğiz. İkinci sıraya başlarken bir zincir çekiyorum. İkili trabzan yaparak başlayacağım yine ama dilerseniz 3 zincir çekerek de ilk trabzanınızı yapabilirsiniz. Ben bu şekilde örmeyi daha çok sevdiğim için ikili trabzan yapıyorum. Onun için ilmeğimi ilk etapta boşta bıraktım. İlk trabzanın tepe boşluğundan tığımı geçirdim. Uzunca bir ilmek aldım. Sonrasında boşta bıraktığım ilmekten tığımı geçirdim ve tığımda 3 ilmek olmasını sağladım. Burada tığınıza elinize baskı uygulayın ki ipiniz kaçmasın. 2 ilmeği bir seferde, 2 ilmeği de bir seferde boşaltarak ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi burada ilk köşemizin 3. trabzanına gelene kadar her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet ikili trabzan yapıyoruz. Köşede biliyorsunuz ki 5 adet ikili trabzan yapmıştık. O 5 adet ikili trabzanın üçüncüsüne gelene kadar her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet ikili trabzan yaparak köşeye kadar ilerliyoruz. İlk köşeme geldim. Bakın 5 adet ikili trabzanımız var köşemizde. Şimdi ilk ikisini normal bir şekilde öreceğiz. Yani birer adet ikili trabzan yapacağız. İlk iki trabzanın tepe boşluğuna. Birinci trabzanımı ördüm. Şimdi ikinciyi de yapıyorum. Şimdi tekrar bir köşe oluşturmak için 3. trabzanımın tepe boşluğuna en başta yaptığımız gibi 5 adet ikili trabzan yapacağız. Yani tüm sıralarda aslında bundan sonra hep aynı. Köşede yaptığımız 5 trabzanın üçüncüsüne hep 5 adet ikili trabzan yaparak köşelerimizde aslında arttırma yapıyoruz ve köşe dönüşünü de rahat bir şekilde sağlamış oluyoruz. Siz diyelim ki köşede 5 değil 3 tane ikili trabzan yaptınız. O zaman köşedeki ikinci trabzanın tepe boşluğunda arttırma yapacaksınız. 5 adet ikili trabzanı gösterdiğim şekilde yaptım. Şimdi aradaki tüm trabzanların tepe boşluğuna birer adet ikili trabzan yaparak ikinci köşemdeki 3. trabzanın tepe boşluğuna kadar ilerleyeceğim. Yani ikinci köşemde de 5 adet ikili trabzan örmüştüm. O 5 adet ikili trabzanın üçüncüsüne gelene kadar her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet ikili trabzan yapıyorum. İkinci köşemdeki 5 adet ikili trabzanın olduğu noktaya geldim. Yine ilk köşemde olduğu gibi ilk iki trabzanın tepe boşluğuna birer adet ikili trabzan yapacağım. Üçüncü trabzanın olduğu noktaya geleceğim. İlk iki trabzanı tek batarak ördüm. Yani birer adet ikili trabzan yaptım. Üçüncü trabzanın tepe boşluğuna yine 5 adet ikili trabzan yapıyorum. Dediğim gibi köşelerde hep aynı şekilde yapacağız. Hem arttırma yapacağız hem de rahat bir dönüş sağlayacağız. İkinci köşemde de aynı noktaya batarak 5 adet ikili trabzanımı yaptıktan sonra sıra sonuna kadar her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet ikili trabzan yaparak ikinci sıramı da tamamlıyorum. İkinci sıramı tamamladım. Şimdi üçüncü sıraya çıkarken yine bir adet zincir çekeceğim ve ikili trabzanımı yapacağım. Dediğim gibi burada 3 zincir çekerek de ilk trabzanınızı yapabilirsiniz. Şimdi tığımdaki ilmeği boşalttım. İlk trabzanın tepe boşluğuna battım. Uzunca bir ilmek aldım. Tığımın başını uzun ilmeğin altından doladım ve boşta bıraktığım ilmekten tığımın başını geçirdim. 2 ilmeği bir seferde, 2 ilmeği de bir seferde boşaltarak ikili trabzanımı yaptım. 3 zincir çekerek ilk trabzanınızı yaparsanız ilk trabzanın tepe boşluğuna batmayın, ikinci trabzanın tepe boşluğuna batın. Çünkü çekmiş olduğumuz 3 zincir bizim ilk trabzanımız olmuş olacak. İlk köşedeki 5 trabzanın üçüncüsüne gelene kadar her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet ikili trabzan yapmaya devam ediyorum.
İlk köşemdeki 5 adet ikili trabzanın olduğu noktaya geldim. İlk iki trabzanın tepe boşluğuna yine birer adet ikili trabzan yapacağım. Birincisini yaptım. Şimdi ikinciyi de tek batarak yapıyorum. Üçüncü trabzanın tepe boşluğuna ise yine 5 adet ikili trabzan yapacağım. Tığıma ilmek doluyorum. İlk trabzanımı yapıyorum. Şimdi ikinci trabzanımı yaptım. 3, 4 ve 5. 5 trabzan yaptıktan sonra köşemi tamamlamış oldum. Şimdi diğer köşemdeki 3. trabzana gelene kadar yine her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet ikili trabzan yapacağım. Buradan sonra artık hep aynı. Artırmalarımız 5 adet trabzanın olduğu köşedeki 3. trabzanın tepe boşluğunda olacak. Başka hiçbir noktada artırma yapmıyoruz. Sadece iki köşede artırma yapıyoruz. Ben bu şekilde toplam 12 sıra ördüm. Benim beden ölçüme göre 12 sıra örmek yeterli oldu. Siz de sıra sayısını kendi beden ölçünüze göre belirlerseniz. Nasıl belirledim sıra sayımı? Örgümüz O şeklini alıyor. O'nun tek bir kanadını vücudumuzun ön kısmına tutuyoruz. İki göğsümüzün tam orta noktasına bitim noktası, yani örgümüzün bitim noktası denk geliyorsa bizim için ideal ölçüdür. Şimdi artırma yapacağım. İkinci köşeme geldim. Yine köşedeki 5 trabzanın ilk ikisine birer adet ikili trabzan, üçüncü trabzanın üst noktasına ise 5 adet ikili trabzan yaparak ikinci köşemdeki arttırmalarımı da tamamlıyorum. Artırmamı yaptıktan sonra sıra sonuna kadar her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet ikili trabzan yapıyorum. Daha önce de söylediğim gibi arttırmalarımızı yaptığımız köşeler sayesinde örgümüzü büyütmüş oluyoruz. Hem de burada rahat bir dönüş sağlamış oluyoruz arttırma yaparak. Bu şekilde dediğim gibi 12 sıra öreceğim. Sonrasında parçalarımı birleştirme aşamasına geçeceğim. İkinci sıramı da ördükten sonra bitmiş halini tekrar bir göstermek istedim. Ortadaki boşluğumun genişliği 6 santim. Burası benim koltuk altı genişliğim oluyor. Ortadaki, yani zincir çekerek başladığımız noktadaki yükseklik, uzunluk ölçüsü ise 24 santim. Şimdi istediğim genişliğe ulaşana kadar örgümü örmeye devam ediyorum. U şeklinde 2 adet parça öreceğim ve sonrasında bu iki parçayı dikerek birleştireceğim. Parçalarımın ikisini ördüm. Dikme işlemine geçmeden önce her parçamın üst kısmına birer sıra sık iğne yapacağım. Bunu neden yapıyorum? Dikme işleminde hem kolaylık olsun istiyorum hem de güzel bir görsel istiyorum. Buradaki girinti ve çıkıntıyı ortadan kaldırmak istiyorum. Dilerseniz sık iğne yapmadan da dikme işlemine geçebilirsiniz. Sık iğnelerimi yapmak için ilk etapta bir zincir çekiyorum. Bir zincir çektikten sonra ilk sık iğnemi trabzanımın tepe boşluğuna yandan batarak yapıyorum. Gösterdiğim şekilde. İkinci sık iğnemi ise trabzanımın üzerindeki ikinci boşlukların arasından geçirerek, bakın ilmeklerin arasından geçiriyorum. Biraz daha aşağıdan ve o kısma bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi buradan sonra sık iğnelerimizi hangi noktalara yapacağız? 2 tane trabzanın birleşim noktası olan yere yapacağız. Bakın. Aslında alttaki ikili trabzanın tepe boşluğuna denk geliyor. İkisinin de birleştiği noktaya denk geliyor. İkincisini ise yine trabzanın üzerindeki boşluklardan geçirerek yapıyorum. Yani her trabzan üzerine aslında 2 adet sık iğne yapıyorum ama burada sık iğnelerinizi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Benim için 2 adet sık iğne yeterli oldu. Sık iğnelerimizi yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, her bir kanat üzerine yaptığımız sık iğnelerin eşit sayıda olması gerekiyor. Neden eşit sayıda yapıyoruz? Birleştirme aşamasında sorun yaşamamak ya da herhangi bir potluk oluşmasın diye eşit sayıda sık iğne yapmaya özen gösteriyorum. Siz de o şekilde yaparsanız birleştirirken herhangi bir sorun yaşamazsınız. Yeleğimin iki parçasında 4 kanadına bu şekilde sık iğneleri yaptıktan sonra birleştirme aşamasına geçeceğim. Şimdi sık iğnelerimi tamamlayıp geliyorum.
Sık iğnelerimi tamamladıktan sonra bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Dikiş için bir miktar ip bırakarak ipimi kesiyorum. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olun. Beğeni ve yorum bırakmayı da unutmayın lütfen. Birleştirme aşamasına geçmeden önce ölçülerini paylaşmak istiyorum parçamın. ...52 santim genişliği var. Orta kısımdan yüksekliği 23 santim. Kısımdan genişliği 23 santim. Yine bu kısımdan da genişliği 23 santim, 31 santim. Ortadaki genişliği paylaşmak istiyorum. Ortadaki genişlik 6 santim. Şu kısımdaki yükseklik 47 santim. Her iki parçamı da ördükten sonra gösterdiğim şekilde ortadan düz bir şekilde dikiş yapıyorum. Dikişimi yapmak için her iki parçamın dışa gelecek olan kısımlarını kendime çeviriyorum. Dış yüzeyleri dışarıda kalacak şekilde iki parçamı yan yana getirdim. Orta kısımdan dikme işlemine başlıyorum. Dikme işlemini bu şekilde yapıyorum ama siz dilediğiniz şekilde birleştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Yatay bir şekilde trabzanların dışarıda kalan ilmeklerinden, tepe boşluğundaki ilmeklerden yatay bir şekilde iğnemi geçiriyorum. Düz bir şekilde dikiyorum sırayla. Dediğim gibi dilediğiniz şekilde birleştirebilirsiniz. Bana bu şekilde birleştirmek daha kolay geldiği için birleştirme işlemini, yani dikiş işlemimi bu şekilde yaptım. Burada birleştirme işlemini yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta trabzan sayıları birbirine eşit her iki parçada da. O yüzden her iki parçanın trabzanlarının karşılıklı gelmesine dikkat edelim. Yani birinci trabzanı dikerken diğer parçadaki birinci trabzanın tepe boşluğuna denk gelecek şekilde dikme işlemini gerçekleştirelim. İkinci trabzandan iğneyi geçirdiğimizde diğer tarafta da ikinci trabzanın tepe boşluğundan iğneyi geçirerek dikiş işlemi yapalım. Herhangi bir kayma olmayacaktır bu şekilde. Potluk oluşmayacaktır dikişimizi eğer muntazam bir şekilde yaparsak. Tekrar şöyle yakından göstereyim dikiş işlemini. Daha önce dikiş işlemi yapmamış olanlar da çok rahat bir şekilde dikiş işlemini gerçekleştirebilirler. Dilerseniz tığla örerek de birleştirme işlemi yapabilirsiniz. Her iki parçamı da bu şekilde birleştirip geliyorum. Ondan sonra omuz birleştirirken yaka detayını paylaşacağım. Ortadan parçalarımı dikerek birleştirdikten sonra yeleğimi bu şekilde ikiye katlıyorum. Kenardan ortaya kadar 13 santimlik kısmı omuzdan dikeceğim. Gösterdiğim şekilde. Ortadaki 20 santimlik kısım ise açıkta kalacak. Hiçbir şekilde dikiş yapmayacağım. Yakayı bu şekilde geriye devirerek kullanacağım. Ortada bıraktığımız 20 santimlik boşluk bizim boyun boşluğumuz oluyor. Yine kendi boyun boşluğunuza göre bu boşluğu ayarlarsanız çok daha sağlıklı olacaktır. Omuz dikişimi de tamamladıktan sonra yeleğim kullanıma hazır hale geldi. Sormak istediğiniz şeyleri yorumlar kısmına yazarak sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.